Başka ülkede yaşamanın düşüncelerimize, davranışlarımıza, inanışlarımıza bile etkileri büyük. İster istemez gittiğimiz bölgeye ve ülkeye adapte olmaya çalışıyoruz. Çünkü kendimizi yabancı gibi hissetme duygusundan bir an önce kurtulmak istiyoruz. Bunun en kolay yolu alışkanlıklarımızdan kurtulmak. Gittiğimiz her ülke kendine özgü alışkanlıklara ve kültür farklılıklarına sahip. Bunlara direnmek bir amaç için gittiğimiz o ülkede bize mutluluk ya da huzur getirmeyecektir. Bugün biraz daha sohbet şeklinde kendimden örnekler vererek Batı etkisi denen şeyden bahsedeceğim. Avrupa'da senelerce yaşamamın karakterimin üzerindeki pozitif yöndeki etkilerinden söz edeceğim. Dahası kısa bir introdan sonra. İlk kez 21 yaşına geldim Avrupa'ya. 6 ay Macaristan, Budapeşte'de yaşadım. Sonra 23 yaşında Çekya'ya taşındım. Üniversitede doktora eğitimi aldım. İlk kez Avrupa'da çalışmaya başladım. Senelerce Avrupa ve Asya ülkelerindeki firmalarla işbirliği yaptım. Birçok ülkeden insanlarla tanıştım, anlaşmalar yaptım. Çalışma ortamında ne öğrendiysem ilk kez burada Avrupa'da öğrendim. Batı hayranlığı şeklinde anlatmak istemiyorum. Yani Avrupa'da böyle, Türkiye'de şöyle diye kıyaslamaya girmeyeceğim. O topu size bırakıyorum. Varsa yapmak istediğiniz yorum veya kıyas aşağıda yorumlara beklerim. Lafı fazla uzattım. Hadi batılı insanlardan ve toplumlardan öğrendiğim pozitif yönde etkilerle videoya başlayalım. İlk olarak insanların bana ve çevresindeki kişilere olan saygılarından bahsetmek istiyorum. Birlikte çalıştığım üniversitedeki profesörler ya da iş ortamındaki arkadaşlarım ve patronlarım sürekli saygılı ve nazik davranış içindeler. Bu zamana dek şu işi yap, bitir ve getir diye bir söz duymadım. Vaktin olursa görüşebilir miyiz? Eğer sana da uygunsa bir konuyu seninle danışmak istiyorum gibi her zaman saygı çerçevesinde konuşmalarımızı yürütüyorduk. Sadece bana değil, iş arkadaşlarım ve patronlarım bizim için çalışan teknikerlere bile bu şekilde davranıyorlardı. Bundan ben de pozitif bir şekilde etkilendim. İşçilere, teknikerlere ve firmada bulunan bütün iş arkadaşlarıma saygılı, mesafeli ve nazik olmayı öğrendim. Böyle yardım edebilir misiniz, şu işi benim için yapabilir misiniz gibi bu konuşma şekli hayatın her anında geçerli. Lokantalarda, marketlerde, mağazalarda, sokakta herkese bir rica içinde olmayı öğrendim. Çekler sürekli teşekkür eden insanlar. Soğuk diye biliniyorlar ama mesafeliler aslında. Ben de cümlenin sonuna teşekkür ederim lafını bir hayli ekler oldum. Bazen o kadar çok kullanıyorum ki basitleştiğini düşündüğüm bile oluyor. Markette, lokantada, mağazada söze başlarken önce bir iyi günler diyerek insanları selamlıyorum. Karşıdan aynı reaksiyonu alarak istenilen şeyi söylüyorum. Güzel bir davranış, selamlayarak bir ortama girmek ya da bir söze başlamak. Bunun daha ötesi yoldan geçen insanlara ya da koridorda yüz yüze karşılaştığınız kişilere iyi günler demek. Tanımadığınız insanlarla iletişim kurmak. Güzel ve huzur veren bir davranış. Bir önceki videomda bahsettiğim gibi dobriden diyerek geziyoruz. Bu tabii ki komünizmin etkisi ve 40 yaş üstü insanlarda daha bariz görülüyor. Ne kadar zengin olsalar da mesela kıyafetlerine pek önem vermiyorlar. Aldıkları arabaları, eskiden kalma evlerini seneler boyunca kullanıyorlar. Bir eşyayı eskiyene kadar kullanmaya özen gösteriyorlar. Bizde de bu aynı etki oluştu. Yani bir eşyayı eskiyene kadar kullanıyoruz. Eskiyeni atalım, hemen yenisi alalım alışkanlığımız çok azaldı. Ama yavaş yavaş bu alışkanlık da yerini kapitalizme bırakmış durumda. Eski 30 yıl önceki komünist alışkanlıklar Çekya'da da bitiyor. Kesinlikle sonradan kazandığım bir alışkanlık, bir işi ya da servisi yapması için bir kişiyi tutmuyorum. Bu ne demek oluyor derseniz, mesela evde yapılacak küçük inşaatlar ve tamiratlar için kimse işçi tutmuyor. Yapı marketlerinden aldıkları malzemelerle herkes kendi işini kendi görüyor. Ben de seramik döşeme, duvar sıvası yapma ve boyama gibi işleri sonradan öğrendim. Belki de
En önemlilerinden biri de bu ama tam gerçekleştirdiğimi söyleyemem. Çok çabuk sinirlenen ve parlayan bir kişiliğim var ve genelde haklı olduğum zamanlarda da haksız duruma düşmeye devam ediyorum. İnsanlardaki sakinlik ve kurallara uyma eğilimi beni hala şaşırtıyor. Beklemesini biliyorlar, sıraya geçmesini becerebiliyorlar. Trafikte acele etmeye çalışmıyorlar. Kornayı sadece acil ve uyarı esnasında kullanıyorlar. İkili konuşmalarda sesleri yükselse bile bir bakmışsın ki trip, tavır yok. O anki atışma normalmiş gibi arkadaşlıklarına, ilişkilerine devam ediyorlar. İçimden bazen bu sefer kesin kavga çıkacak. Bunlar bir daha yüz yüze bakmaz diyorum ama yok, olmuyor. Nezaket içinde ikili tartışma yaşanıyor ve bitiyor. Yani sabretmeyi ve acele etmemeyi öğrensem de bu yersiz sinirlenmelere hala engel olamıyorum. Çekya'da tam adapte olduğum şeylerden birisi de çevreyi korumak ve kirletmemeye çalışmak. Hava, su, doğa hepsi dahil. Evde, çalıştığımız ofiste kağıtları, plastikleri, camları, pilleri, ampulleri, evsel atıkları ayrı ayrı çöp kutularına koyuyoruz ve ayrıştırıyoruz. Mesela evde katı yakıtla ısınma yerine temiz ve ekonomik elektrik enerjisi kullanıyorum. Üniversitede araştırma projelerinde atık su filtreleri geliştirmeye çalışıyoruz. Doğa yürüyüşlerinde saatlerce elimizde ya da çantamızda veya yola çıktığımızda arabamızın içinde çöpleri biriktiriyoruz. Bir çöp kutusu gördüğümüzde ya da mola yerine ulaştığımızda çöpleri oraya bırakıyoruz. Doğa yürüyüşlerinde insanların yanında küçük bir çöp poşeti taşıyarak yolda gördüğü çöpleri topladığına bile şahit oldum. Avrupa'da insanlar yürüyor. Hem de çok yürüyor. Yani 3-4 kilometrelik mesafeler gözlerine hiç de fazla gözükmüyor. Doğa yürüyüşlerinde günde 20-30 kilometre, bisikletle 100-150 kilometre yol kat etmeleri tamamen normal geliyor. Yürüme alışkanlığını biz de kazandık. Özellikle doğa yürüyüşlerinde. Turistik şehir gezilerinde gittiğimiz şehirleri tamamen yürüyerek geziyoruz. Bahsettiğim doğa gezilerinde ne kadar geç saatlere kalsak da ormanın derinliklerine insek de hiçbir şüphe duymuyoruz. Zifiri karanlıkta ormanın içinde drone'umu kaybettiğim zamanı hatırlıyorum. Kafamıza lambaları takıp ormanın içinde drone'umu kurtarmaya çalışmıştım. Bir Çek arkadaşım sürekli gittiği bir göl kenarında bir gece konaklamak için beni ve eşimi davet etti. Kendisi yanında 8-12 yaşları arasında 5 kız çocuğuyla birlikte gelmişti. O gece havanın iyi olması sebebiyle de çadır kurmadan uyku tulumları içinde yattık. Ben tüm gece uyumamıştım. Yani bir hayvan saldırır, oradan geçen bir insan olur diye onlarda bu şekilde bir art niyet düşüncesi yok. Yani ne kadar caddelerde, sokaklarda, gece şehir içinde ya da doğada kimseden bize zarar gelmeyeceğini bilsek de bu kamp işine hala alışmış değilim. Bunu giyersem, bunu yersem, şunu söylersem insanlar ne der kaygısından kurtulduk. Ne giyeceğim, nasıl giyeceğim derdimiz yok. Yani insanların aslında bununla ilgilendiği de yok. Terlikle, şortla bile işe gidiyoruz, toplantılara katılıyoruz. Isparta'da üniversite okuduğum sıralarda bir rüya görmüştüm. Üniversite koridorlarında terlikle yürüyordum. Rüyanın içinde bile çok utandığımı hatırlıyorum. Şimdi ise ofise gelir gelmez terlik giyiyorum. Laboratuvara terlikle yürüyorum. Bunun en basit yöntemi sadece trafik kurallarına uymak. Türk ehliyeti Çekya'da belirli bir süreliğine geçerli. O süreden sonra Türk ehliyetimi Çekya ehliyetiyle değiştirebiliyorum. Ama tekrardan kursa başvurarak da Çekya ehliyeti alabiliyorum. Ben yeni Çek ehliyeti almak için okula başvurdum ve doğru tercih yaptığımı ilk deneme sürüşünde anladım. Öğrenmiş olduğum sürüş şeklimin ne kadar yanlış ve kurallara aykırı olduğunu öğrendim. Kuralları öğrenerek de trafiğe adapte oldum. Geçiş üstünlükleri, hız limitleri bunları öğrenerek stressiz sürüşün keyfini çıkarıyorum. Aklıma gelenler yine bu kadar. Sizce Batı'nın iyi veya kötü yönleri nelerdir? Avrupa'da yaşıyorsanız sizi pozitif veya negatif yönde etkileyen şeyler oldu mu? Yorumda aşağıya yazmayı unutmayın. Bu videoyu izlediğiniz için tekrar teşekkür ederim.
Bir sonraki videoya kadar sağlıcakla kalın ve hoşça kalın.